Yenilmez Fatih. Bölüm 06, Bana yalvarmanın faydası yok. Huang Ming, Huang Peng ve Huang Xiaolong'un ziyaretini biraz ani bulsa da salonda oturuyordu. Ancak Huang Peng salona girdiğinde oturmaya devam etti ve ayağa kalkmadı. İkinci malikane lordu, Zhou Guang ve oğlu Zhou Zidong, onun Huang Peng olduğunu görünce, Huang Ming gibi oturmaya cesaret edemeyerek hemen ayağa kalktı ve selamladı. Huang Peng önce Jun'un babası ve oğluna başını salladı. Ardından Huang Ming'e döndü, ağabey. Huang Xiaolong'un ardından isteksiz bir ses geldi, en büyük amca. Huang Ming'in yüzü her zamanki gibi ifadesizdi ve şunları söyledi, ikinci kardeş. Buradasın, otur. Huang Peng ve Huang Xiaolong yan taraftaki sandalyelere oturdular. Huang Peng otururken isteğini Huang Ming'e nasıl iletmesi gerektiğini düşünüyordu. İkinci kardeş, seni buraya getiren nedir? O anda Huang Ming sordu. Huang Peng bir anlığına tereddüt etti ve dürüstçe şöyle dedi, ağabey. Huang Wei'nin yıl sonunda yıllık klan toplantısında Xiaolong'un her iki kolunu da sakatlayacağını söylediğini duydum. Yani, Huang Peng'in sözleri burada kesildi. Ah, öyle bir durum mu var? Huang Ming şaşkın görünüyordu. Huang Xiaolong, amcası Huang Ming'in donuk ifadesine bakarken içten bir şekilde kıs kıs güldü. Babası Huang Peng bile konuyu duymuştu. Bu da konunun tüm Huang klan malikanesine yayıldığı anlamına geliyor. Huang Ming'in bunu bilmemesi mümkün değil. Huang Wei, böyle bir konu var mı? Huang Ming döndü ve oğlu Huang Wei'ye sordu. Huang Wei, gözlerini kırpmadan ve değişmeyen yüz ifadesiyle cevap verdi, böyle bir şey yok. Huang Peng ve Huang Xiaolong'a bakan Huang Wei şöyle devam etti, bence. Bunu kuzey avlumuza sorun çıkarmak için kasıtlı olarak bir bahane olarak kullanan insanlar var. Bunu duyduğunda Huang Peng'in yüzü öfkeden pancar kırmızısıydı. Bu onun ve oğlunun yapacak daha iyi bir işi olmayan, Huang Ming ve oğlunun başına bela açmak için buraya koşacakları boş insanlar olduğu anlamına mı geliyor? Huang Xiaolong, bu baba ve oğul çiftinin performansını Huang Ming ve Huang Wei'yi izliyor. Bir kişinin sorduğu ve diğerinin cevap verdiği, kalbinde alaycı bir tavırla, ağabey, bu konu hakkında ne diyorsun? Öfkesini bastıran Huang Peng, Huang Ming'e döndü. Huang Ming'e salladı. Hala ifadesini koruyordu, İkinci kardeş böyle bir şey olmadığına göre, artık geri dönebilirsin. Öyle bir şey yok. Huang Ming'in sözlerinin ardındaki anlam son derece açıktır. Huang Peng bela aramak için geldi. Yükselen öfkesini bastıran Huang Peng şunları söyledi, ağabey. Baba ve oğul olarak bizim yapacak daha iyi bir işimiz olmadığını, buraya gelip size sorun çıkaracağımızı mı söylüyorsunuz? Huang Ming kaşlarını çattı ve yüzü soğudu, bu konu doğru olsa bile ne olacak? Klan toplantısı sırasında aynı yaştaki akranlar arasında tartışma yaygın bir olaydır. Huang Ming anlamsız bir şekilde söyledi ama Huang Wei'nin Huang Xiaolong'un her iki kolunu da sakatlamak istediğinden bahsetmedi. Huang Peng öfkeyle ayağa kalktı ve büyük kardeşi Huang Ming'e baktı, Huang Wei. Xiaolong'un her iki kolunu da boşa harcasa bile bunun normal olduğunu mu söylüyorsunuz? Huang Ming yüzünde kayıtsızlıkla şunları söyledi, o halde. Yıllık klan toplantısı sırasında akran tartışması etkinliğini yasaklamam gerektiğini mi ima ediyorsunuz? Akran tartışması etkinliği babamın koyduğu bir kuraldır. Yani babamın koyduğu kuralları mı söylemek istiyorsunuz? Babam yanılıyor mu? Tırnak işareti. Huang Xiaolong'un gözlerinde sert bir ışık parladı.
Babası Huang Peng'in niyeti sadece Huang Ming'e, oğlu Huang Wei'ye kendisini bırakmasını tavsiye etmesini sağlamaktır. Salondaki herkes babasının niyetinin ne olduğunu biliyor. Ancak Huang Ming, Huang Peng'in kendisinden istediğini iddia ederek gerçekleri çarpıttı. Huang Ming, babalarının düzenlediği bir etkinliği yasaklamak, onun için işleri zorlaştırmak. Zhou Guang ve Zhou Zidong, hem baba hem de oğul, konuşmadan orada oturuyorlardı. Ancak onların gözlerinde zevkten aldıkları zevk açıkça ortadaydı. Huang Peng'in yüzü öfkeden kızardı. İki yumruğunu da sıktı. Derin bir nefes aldı ve Huang Ming'e şöyle dedi, Xiaolong senin yeğenin. Huang Ming gizli göz kapaklarını kaldırdı. Huang Xiaolong'a baktı ve Huang Peng'e şunları söyledi, bunu bana hatırlatmana ihtiyacım var mı? Onun benim yeğenim olduğunu bilmiyor muyum? O benim yeğenim olsa bile, bunun senin için faydası yok. Bana yalvarmak için. Huang Peng öfkelenmesine rağmen güldü, güzel. Güzel, artık nihayet büyük biraderin gerçek yüzünü görüyor. Yüreğini ürpertici bir duygu dolduruyor. Onlarca yıllık kardeşlik henüz yabancılardan daha iyi değil. Huang Xiaolong soğuk bir sesle şunu söylemekten kendini alamadı, Huang Ming. Gerçekten oğlunun klan toplantısı sırasında beni sakat bırakabileceğini mi düşünüyorsun? Küstah. Huang Xiaolong gibi küçük bir veletin, Zhou Guang'ın önünde ona ismiyle hitap etmeye cesaret ettiğini görünce öfkeyle ayağa kalktı. Huang Xiaolong'a bir avuç içi darbesi attı. Huang Xiaolong'un göğsüne yönelik zorlayıcı bir savaştı. Aniden Huang Xiaolong'un önünde bir silhut parladı ve onu bloke etti. Hon. Bir patlama yankılandı ve Huang Xiaolong'un önündeki silhut, denk denk sesiyle ağır bir şekilde geriye doğru sendeledi. Baba, iyi misin? Huang Xiaolong endişeli bir şekilde yana doğru Huang Peng kenara geldi. Sadece Huang Ming Huang Peng'i devraldı. Huang Peng başını sallayarak elini salladı, iyiyim. Sonuçta, Huang Xiaolong hala Huang Ming'in yanlısı yeğenidir. Her ne kadar öfkelenmiş olsa da, Huang Ming'in saldırıları nezaket duygusuyla yapılır. Aksi halde, Huang Peng'in 6. düzenin sonlarındaki gücüyle, Huang Ming'in avuç içini engellemek yeterli değildir. 7. düzen, Huang Xiaolong, babasının yaralanmadığını görünce rahat bir nefes aldı. Bu sırada kenarda bulunan Huang Wei geldi ve şöyle dedi, ikinci amca. Eğer Huang Xiaolong'u bırakmamı istiyorsan. Huang Xiaolong diz çöktüğü, 3 kez yüksek sesle eğildiği ve tokat atmama izin verdiği sürece bu imkansız değil. Yıl sonunda klan toplantısında 20 kez onu serbest bırakacağım. Tek tırnak. 3 kez ve 20 tokat mı koltov? Huang Peng'in kaşları sıkıca kırıştı ve oğluna baktı. Huang Xiaolong, Huang Wei'ye baktı ve soğuk bir sesle şöyle dedi, geçmişte veya şimdi. Ben Huang Xiaolong cennetin önünde ve dünyanın önünde diz çöktüm. Ama asla bir insanın önünde diz çökmedim. Sonra Huang Peng'e dönerek şöyle dedi, baba. Hadi gidelim. Cennetin önünde diz çöktün. Dünyanın önünde diz çöktün ama asla bir insanın önünde diz çökmedin. Huang Peng şaşırdı ve ardından takdirle gülümsedi, aferin oğlum. Hadi gidelim. Bunu söyleyen Huang Peng ve Huang Xiaolong ayrılmak üzere döndüler. Huang Wei, Huang Peng ve Huang Xiaolong'un ayrılan silüetlerine bakıyor. Kalbinde öfke yükseliyor ve Huang Xiaolong'un sırtına bağırıyor, Huang Xiaolong. Klan toplantısı sırasında kollarını sakatlamaya cesaret edemeyeceğimi mi sanıyorsun? Huang Ming kaybolan iki figüre bakıyor. Yüzü karmaşıktı. En kıdemli malikane lordu.
Bu Huang Xiaolong az önce kimliğinden dolayı aile büyüklerine saygısızlık etti. Hatta en kıdemli malikane lorduna ismiyle hitap etmeye bile cüret etti. Bu sırada Zhou Guang yaklaştı ve dedi. Ancak sözler henüz bitmedi. Huang Ming'in avucu Zhou Guang'ın yüzünün yanından geçti ve yüzünde açık kırmızı bir 5 parmak izi bıraktı. Huang Ming, Zhou Guang'a baktı. Yüzü ifadesizdi ama gözleri bıçak gibiydi. Bu, kardeşlerimiz arasında bir şey. Sen müdahale etmeye yetkili değilsin. Evet, evet. En kıdemli malikane lordu. Bu Astı'nın düşüncesizliği. Astı'nın düşüncesizliği. Zhou Guang paniğe kapıldı ve defalarca özür diledi. Bir süre sonra Huang Xiaolong ve babası Huang Peng doğu avlusuna döndüler. Huang Xiaolong ve Huang Peng'in geri döndüğünü bilen Suyan hızla yanımıza geldi ve endişeli bir sesle sordu, nasıldı? Huang Peng nasıl açıklayacağını bilmiyordu. Bunun yerine Huang Xiaolong şunları söyledi, anne. Klan meclisi için endişelenmene gerek yok. Ben iyi olacağım. Bana hiçbir şey olmayacak. Bu düşünceyi duyan Suyan, Huang ve Klan meclisi tartışma etkinliği sırasında Huang Xiaolong'u serbest bırakacağına söz verdi. Endişeli kalbi sonunda yatıştı ve gülümseyerek şöyle dedi, bu iyi. O zaman her şey yolunda. Huang Peng bir şey söylemek isteyerek ağzını açtı ama karısının mutlu yüzüne baktığında sonunda hiçbir şey söylemedi. Bölüm 07, Tuhaf bir Vadi. Huang Xiaolong, doğu avlusundaki küçük avlusunda ahşap yatakta oturup kuzey avludaki sahneyi düşünerek, hem Huang Wei'nin hem de babasının kibirli, soğuk ve ikiyüzlü performansını düşündü. Kalbinde bir kötü niyet izi belirdi. Başlangıçta, yılın sonundaki klan toplantısı sırasında Huang Wei'yi feci şekilde dövmeyi planladığında bazı tereddütleri vardı. Ama şimdi bu tamamen ortadan kaybolmuştu. Muhtemelen Huang Ming, ana malikane lordunun pozisyonunun parmaklarının arasından kaymayacağını düşünüyor. Huang Xiaolong kıs kıs güldü. Huang Wei'nin dövüş ruhlarının uyanmasından bu yana, yaşlıların çoğu Huang Ming'e yaklaşmaya çalışıyor. Bu da bugünkü savaş Kirdan ve Kuzey Avlu sahnesinde yaşanan olay gibi. Kısa bir süre sonra düşmanlığını bastıran Huang Xiaolong, savaş kisini uygulamak için Zuanqi'nin egzersiz yasasını uygulamaya başladı. Çift başlı yılan dövüş ruhları, Huang Xiaolong'un arkasında süzülerek çevredeki dünyanın ruhsal enerjisini yuttu. Huang Xiaolong, ikinci düzen savaşçısına yükseldikten sonra, dövüş ruhunun ruhsal enerjiyi emme hızının önemli ölçüde arttığını fark etti. Bunun dışında, daha önce avuç içi büyüklüğünde olan çift başlı yılan dövüş ruhları 2 kat büyümüştü. Parlak siyah ışığı ve mavi ışığı giderek daha parlak hale geliyordu. Çift başlı yılan dövüş ruhları çevredeki ruhsal enerjiyi yutarken, siyah rengi daha da kalınlaşıyordu. Ve sürekli parıldayan mavi ışık, Huang Xiaolong'un meridyenleri tarafından çok sayıda ruhsal enerji emiliyor ve ikinci katman, meridyenlerinde sürekli olarak tekrar akan savaş kisine dönüşüyor. Çabuk. Birkaç gün böyle geçti. Bu birkaç günde Huang Xiaolong gece gündüz fark etmeksizin bir kez daha deli gibi pratik yaptı. Bu günlerdeki pratiklerin sonucunda Huang Xiaolong, ikinci düzenin zirvesine ulaşmayı başardı. Bu dönemde, Huang Peng ve Suyan her gün Huang Xiaolong'un küçük avlusuna geldiler ve oğullarının öyle çılgınca pratik yaptığını gördüler ki, hem Huang Peng hem de Suyan sıkıntılıydı. Özellikle de gizlice ağlayan Suyan. Hatta Huang Peng ve Huang Xiaolong,
kuzey avlusunda olup bitenlerden hiç ayrıntılı olarak bahsetmeseler de, o yine de malikanenin hizmetkarlarının dedikodularından birkaç gün önce neler olduğunu öğrenmeyi başardı. Yarım ay geçti. Bu yarım ayda, Huang Xiaolong ya küçük avlusunda savaş kisir çalışıyor ya da arka dağda beden dönüşümü kutsal kitabı üzerinde eğitim alıyor. Beden dönüşümü kutsal yazısı bir sır olduğundan, yalnızca geceleri dağın arka tarafında pratik yapmak için gizlice dışarı çıkabiliyordu. Gecenin karanlığında, sık ormanın içinde tuhaf bir pozisyonda küçük bir figür duruyordu. Gece karanlığı, yoğun orman ağaçları, orada tuhaf bir pozisyonda duran küçük bir figür. Yumuşak gümüşi lekelerle zemini işaretleyen yaprakların aralıklarından ay ışığı parlıyordu. Huang Xiaolong, elleri başının üstünde beden dönüşümü kutsal kitabı yasasını çalıştırıyor. Çıplak gözle görülebilen dünyanın ruhsal enerjisinin, Huang Xiaolong'un bedeninin meridyenlerine fışkırdığı ve göbeğinin altındaki dantianında birleşen iç güce dönüştüğü görülebilir. Işık karanlığın üstesinden gelirken gece yavaş yavaş soldu. Çimlerin üzerindeki çiğ damlaları güneş ışığını yansıttığında Huang Xiaolong, vücut metamorfoz yasasını çalıştırmayı bıraktı ve gözlerini açtı. Aniden, Huang Xiaolong her iki avucunu da sallayarak alçak bir çığlık attı. Avuç içi vuruşunun gölgeleri çimlerin üzerine ağır bir şekilde düşerken silüeti yerden yukarıya sıçradı. Enerji, rüzgarda ıslık çalarak çevredeki alanda hızla dönüyordu. Bu üstün dövüş becerisi, Huang Xiaolong ailesinin önceki hayatından, Ethereal Palm'dan miras kalan bir şeydi. Huang Xiaolong'un avuçları hareket ederken, kolları ele gelmez ve dokunulamaz gibi görünüyor. Avucunun her vuruşunda, buhardan yoğunlaşan bir avuç izi, uzun bir süre sonra bile dağılmayacak şekilde havada basılacak. Ethereal Palm'ın en yüksek ustalık seviyesi, tükenmeden yoğunlaşmış, sonsuz iç güç. Önceki yaşamında dövüş sanatları dahisi olarak bilinen Huang Xiaolong, yalnızca fiziği nedeniyle değil aynı zamanda inanılmaz kavrama yeteneği nedeniyle de biliniyordu. Yarım saat sonra Huang Xiaolong yavaş yavaş durdu. Birkaç nefes süresinden sonra çevredeki ağaçlar devrildi ve her ağaç gövdesinde bir palmiye izi görüldü. Ağaç gövdelerindeki palmiye izlerine bakarken Huang Xiaolong'un kaşları kırıştı. Eğer bu onun önceki hayatıysa, Ethereal Palm'ı görünür bir iz bırakmazdı. Sonuçta bunların hepsi iç gücünün hala çok zayıf olmasından kaynaklanıyordu. Merak ediyorum. Martial Spirit World'ün dövüş becerilerinin gücü nedir? Huang Xiaolong kendi kendine düşünüyor. Ortak klan düzenlemeleri yalnızca en azından 4. derece orta savaşçıya ulaşmış çocukların klanın savaş becerisinde pratik yapmasına izin verir çünkü yalnızca bu temel seviyeye ulaşanlar ilk savaşçı aşamalarında savaş gücünü beceriyi sergileyebileceklerdir. Pek işe yaramazlar. Bu sırada Huang Xiaolong aniden arkasında garip bir ses duydu. Dönüp baktı ve çok uzakta olmayan büyük bir ağaçta asılı olduğunu gördü. Yarım metre büyüklüğünde, tüm vücudu menekşe renginde ve açık mavi gözlü bir adam. Menekşe yutucu ruh maymunu. Huang Xiaolong hayrete düşmüştü. Huang Xiaolong daha önce onun önceki hayatındaki ailesinin eski kitaplarından bir çizimini görmüştü. Menekşe yutucu ruh maymunu nadir bir ruh canavarıdır. Huang Xiaolong'un kendine baktığını gören küçük mor ruh maymunu sırıttı ve "Zhi" diye ciyakladı. Elleriyle Huang Xiaolong'u işaret etti. Sonra döndü ve dağların daha derin kısımlarına doğru koştu. Huang Xiaolong,
Küçük mor maymunu arkadan dağların derinliklerine kadar takip etmeden önce bir saniye tereddüt etti. Huang Xiaolong'u şaşırtan şey, menekşe yutucu ruh maymununun ağaçların arasından geçerkenki hızıydı. Huang Xiaolong'un beden metamorfoz kutsal yazısı konusunda eğitimi ve gökyüzü dönüş adımını kullanması olmasaydı, küçük mor maymunun hızına yetişmek gerçekten zordu. Yarım saat sonra, birçok küçük dereyi ve ormanlık alanı geçtikten sonra Huang Xiaolong, küçük mor maymunu takip ederek nihayet tuhaf bir vadiye ulaştı. Vadinin içi sessizdi ve vadinin iç kısmından yayılan ağır yinki Huang Xiaolong'un kaşlarını çatmasına neden oldu. Zhi. Huang Xiaolong vadiye girmek isteyip istemediğinden emin olamayınca, küçük mor maymun Huang Xiaolong'a ciyaklayarak içeriden dışarı koştu. Görünüşe göre Huang Xiaolong'un onu vadiye kadar takip etmesini istiyor. Kısa bir süre düşündükten sonra Huang Xiaolong ayağını kaldırdı ve küçük adamın arkasından vadiye doğru adım attı. Vadiye girerken, bir yinki dalgası Huang Xiaolong'un yüzüne çarptı. Hoş olmayan bir koku taşıyordu. Vadinin çok uzak olmayan bir yerinde, çoktan gitmiş bir döneme ait, her yere dağılmış yığınlar ve ölü kemik dağları vardı. Vadinin derinliklerine doğru ilerledikçe, sahneyi giderek daha fazla kemik dağı süslüyor. Huang Xiaolong'un 2 yaşam deneyimine rağmen zihninin kendi yaşındaki çoğu çocuktan daha güçlü olmasına rağmen bu durumda sakin kalamıyor. Ancak, Huang Xiaolong arkasını dönüp gitmek üzereyken, aniden egzotik çiçeklerin hoş kokulu havasına nüfuz ettiği, cennetin bir resmi olan yeşil çimenlerle kaplı geniş bir çimenliğe geldi. Çimlerin ortasında turkuaz bir göl var. Huang Xiaolong vadiye bakarken şaşkına dönmüştü. Vadinin ön yarısının cehennemden bir sahne gibi ölü kemiklerle dolu olduğunu ve diğer yarısının bir ütopya olduğunu asla hayal edemezdi. O anda küçük mor maymun bir dağ uçurumunun önüne geldi. Ciyakladı ve Huang Xiaolong'a doğru uçurumun tepesini işaret etti. Huang Xiaolong oraya doğru yürüdü ve o minik parmakların işaret ettiği yöne doğru baktı. Neredeyse uçurumun tepesinde büyüyen, kısa, kalın yeşil bir asmanın üzerinde birkaç kırmızı renkli meyve vardı. Kırmızı renkli bu meyveler bakanı şaşkına çeviriyor. Meyvelerin kokusu havada süzülüyor. Büyüleyici. Bu yang meyvesi olabilir mi? Huang Xiaolong hayrete düştü. Gerçekten şaşırmıştı. Yang meyvesi, aşırı yin topraklarında yetişir ve cennet ile yeryüzü arasındaki 9 tür yang ki'yi emer. Savaş ki'sini geliştiren insanlar tarafından alınırsa, sadece savaş ki'sini geliştirmekle kalmaz. Aynı zamanda iliği söndürür ve meridyenleri temizler. Bu da kişinin gelecekteki uygulamasına hayal edilemeyecek faydalar sağlar. Notlar: Ethereal Palm daha doğrudan yıkıcı güç yerine yumuşak, gizli iç kuvveti manipüle etme becerisine dayanan beceri temeli. İlk aşamalar savaşçı. 1. dereceden 3. dereceye savaşçı. Bölüm 08, Gölün dibindeki tesadüfi macera. Huang Xiaolong, yang meyvesinin birkaç parçasına baktı. Gözleri istekten yandı. Boğazı gergin bir şekilde yutkundu ve sonunda bu küçük mor maymunun onu neden getirdiğini anlayarak, menekşe yutucu ruh maymununa döndü. Yang meyvesinin birkaç parçası uçurumun üzerinde yaklaşık 20 ila 30 metre yükseklikte. Bu küçük adam sadece bakabiliyor ama yemek yiyemiyor. Bu yüzden onu toplamasına yardım etmesi için mi getirdi? Küçük adam, beni buraya bu yang meyvesini toplamana yardım etmem için mi getirdin? Huang Xiaolong sordu.
zhi. Heyecanla başını sallayan küçük mor maymunun gözlerinde mutluluk görüldü. Huang Xiaolong gülümsedi. Bu küçük adam gerçekten çok tatlıydı. Uçurumun 20 metreden daha yukarısındaki yang meyvesine doğru döndü ve sonra çevreyi inceledi. Kayalık duvarı zirveye kadar pürüzsüzdü ve neredeyse hiçbir tutunma noktası yoktu. 20 metre yükseklikteki meyveleri toplamak özellikle şimdiki Huang Xiaolong için kolay bir iş değildi. Birkaç dakika sonra, Huang Xiaolong yaklaşık 4 ila 5 metre yukarıya sıçradı. Parmakları uçurumun duvarını pençeledi. Ancak uçurumun duvarı sağlam ve sertti. Parmakları sadece birkaç milimetreye girmeyi başardı. Ancak bu onu desteklemek için yeterliydi. Havada asılı duran küçük gövde. Daha sonra, Huang Xiaolong sol elini bir pençe haline getirdi ve onu uçurumun duvarına sokarak vücudunu sabitledi. Tıpkı bu şekilde adım adım Huang Xiaolong yavaşça yang meyvesine doğru tırmandı. Yolun her adımında, Huang Xiaolong'un vücudunu desteklemek için iç gücünü kullanması gerekiyordu. Bu da onu son derece yorucu hale getiriyordu. 10 metre sınırını geçtiğinde zaten ağır bir şekilde nefes alıyordu ve hızı yavaşlıyordu. Yerde, neşeli ciyaklayan küçük mor maymun sessizleşiyor. Bir çift açık mavi gözlü sanki her an düşebilecekmiş gibi Huang Xiaolong'un silüetine endişeyle baktı. Mor yutucu ruh maymununun dikkatli gözleri altında Huang Xiaolong'un küçük ince vücudu. 20 metre yüksekliğe tırmandıktan sonra nihayet yang meyvesine ulaşır. Önündeki 5 parça yang meyvesine bakarken gözleri parladı. Daha önce hazırladığı küçük bir bezi çıkardı. Yang meyvelerini tek tek yavaşça toplayıp küçük bezin içine yerleştirdi ve aşağı atlamadan önce dikkatlice sardı. Yer. Huang Xiaolong, havadayken yere inişini yumuşatmak için ayağını birkaç kez uçurumun duvarına vurdu. Huang Xiaolong'un birkaç yang meyvesini başarıyla topladığını gören küçük mor maymun neşeyle ciyaklamaya başladı ve küçük patileriyle son derece mutlu bir şekilde işaretler yaptı. Küçük mor maymun, sevincini gösterdikten sonra sakinleşti ve Huang Xiaolong'un elindeki yang meyvesinin bulunduğu kumaş paketine acınası bir şekilde bakmaya başladı. Küçük adam, yakala. Huang Xiaolong, küçük mor maymunun tuhaflıklarına gülmekten kendini alamadı. Kumaş destesinden 2 parça yang meyvesi çıkarıp yere attı. Küçük mor maymun sıçradı ve her iki eliyle birer meyveyi yakaladı. Huang Xiaolong'a mutlu bir çığlık atarak bir köşeye gitti ve her iki meyveyi de yuttu ve yang meyvesinden gelen ruhsal enerjiyi emmek için oturdu. Küçük mor maymunun meyveden gelen enerjiyi emerek egzersiz yaptığını gören Huang Xiaolong kendini tuhaf hissetmiyor. Çoğu ruhsal canavar gelişim yapabiliyor. Menekşe yutucu ruh maymununun nadir üst düzey bir ruh canavarından başka bir şey olmadığından bahsetmiyorum bile. Huang Xiaolong, küçük mor maymunu rahatsız etmeden çevredeki vadiyi araştırdı. Güvenli olduğunu belirledikten sonra bir kenara oturdu ve bir parça yang meyvesi çıkarıp onu yuttu. Meyvenin enerjisini emmek için Zhuangqi'nin egzersiz yasasını çalıştırdı. Yang meyvesinden gelen enerji Huang Xiaolong'un vücudunda dağıldığında, neredeyse anında Huang Xiaolong'un vücudunun etrafında birçok 9 Yang Qi ipliği ortaya çıktı. 9 Yang Qi, dünyadaki en saf, üst düzey ateş özellikli manevi kidir. 9 Yang Qi'nin içine gömülmüş olan Huang Xiaolong, sanki kaplıcalarda sırılsıklam olmuş ve meridyenlerindeki savaş kisi hızla akıyormuş gibi son derece rahat ve sıcaklık hissine sahipti.
Birkaç saat geçti. Huang Xiaolong gözlerini açtı. Birkaç saat sonra nihayet o yang meyvesindeki tüm enerjiyi emdi. Vücudundaki savaş kisi 2 kattan fazla kalınlaştı ve ikinci düzenin son savaşçısına doğru ilerledi. Başlangıçta, tahminine göre, ikinci düzenin sonlarına ulaşmak için en az 1,5 aya daha ihtiyacı olacaktı ama bu artık başarıldı. Huang Xiaolong bu durumdan memnun. O anda burnuna korkunç bir koku hücum etti. Aşağıya baktığında tüm vücudunun yapışkan siyah bir çamur tabakasıyla kaplı olduğunu gördü. Huang Xiaolong önceki hayatında yang meyvesi gibi benzer bir iksir almıştı. Bu yüzden bu yapışkan siyah çamurun vücudundaki yabancı maddeler olduğunu biliyor. Huang Xiaolong kendini canlandırıcı derecede harika ve hafif hissederek ayağa fırladı ve uzuvlarını bir süreliğine esnetti. Huang Xiaolong, küçük mor maymunun hala yang meyvesinin enerjisini emdiğini gördü. Buna aldırış etmedi ve çimlerin ortasındaki göle doğru yöneldi. Huang Xiaolong gölün önünde çıplak olarak soyundu. Kalan 2 yang meyvesini dikkatlice bir kenara koydu ve vücudundaki yapışkan siyah çamuru yıkayarak göle atladı. Çok hızlı bir şekilde Huang Xiaolong kendini temizledi ve gölden çıkmak üzereyken aniden gölün dibinden gelen soğuk auranın izlerini fark etti. Dikkat edilmediğinde bunu fark etmek zor. Huang Xiaolong'un ilgisi uyandı ve aşağı daldı. Göl. Kısa bir mesafe sonra aşağıya dalan Huang Xiaolong, çok ileride, soğuk auranın geldiği bir mağara girişi gördü. Birkaç dakika sonra Huang Xiaolong mağara girişinin önüne geldi ve tereddüt etmeden içeri atladı. Mağara girişinden atlayan Huang Xiaolong, duvarların hayal edildiği gibi kuru ve kaygan ıslak olmadığını, mağara duvarının bir tarafında kaz yumurtası büyüklüğünde su dağıtıcı inci ile kakma yapıldığını fark etti. Bu inci açık artırmaya çıkarılırsa değeri 100.000 altından fazladır. Huang Xiaolong bu mağarayı merak etmeden duramadı. Tünel boyunca yaklaşık 10 metre yürüdükten sonra yaklaşık 100 metrekare genişliğinde boş bir salona geldi. Salonun içinde hiçbir şey yok ve bu sadece bir bakışta belli oluyor. Boş salonun dışında 3 oda var. Huang Xiaolong ilk odaya doğru yürüdü. İlk odada Huang Xiaolong hiçbir şey kazanmadı. Tıpkı dışarıdaki salon gibi burası da boştu. Huang Xiaolong ikinci odaya geçti ve oda boştu. Siktir. Bana üçüncü odanın da boş olduğunu söyleme. Huang Xiaolong bağırmaktan kendini alamadı. Üçüncü odanın önünde duran Huang Xiaolong yavaşça içeriye baktı. Üçüncü odanın içinde bir yeşim yatak vardı. Yeşim yatağın üstünde bilinmeyen malzemelerden yapılmış bir kitap vardı. Ayrıca duvarlarda yarım metrelik bir set asılıydı. Uzun siyah kılıçlar. Bir an duraksayan Huang Xiaolong'un gözleri yeşim yatağın üstündeki kitaplığa takıldı. Sonra gidip onu aldı. Bir zamanlar Huang Xiaolong'un elindeki görünüşte ince olan kitap o kadar ağırdı ki kolları battı. Ve onu ürküttü. Bu kadar ince bir kitap için 30 kiloya yakın bir ağırlığa sahip olan bu kitap hangi malzemeden yapılmıştır? Kitabın kapağına bakıldığında antik yazıtlarda Asura taktikleri yazan 3 kelime yazıyor. Tam o anda, Huang Xiaolong'un zihninde sanki bir patlama olmuş gibi korkunç bir çılgın katliam aurası yayıldı. Gözleri titredi ve sınırsız bir kan deniziyle çevrelenmiş sonsuz kemik lağlarının etrafında belirdi. Bir kemik lağının tepesinde dururken sanki Asura'nın cehennemden gelen vücut bulmuş hali gibiydi. Sonsuz kemik lağlarının üzerinde, Huang Xiaolong'u istila etmeye çalışan kırgın ruhların korkunç hayaletleri
Sayısız korkunç kırgın ruhun onu yutma arzusunu hisseden Huang Xiaolong'un gözlerinde ışıklar yeniden titredi ve sonra mağaranın 3. odasına geri döndü. Her ne kadar kısa bir an için vücudunu soğuk terler sırılsıklam tutsa da, elindeki Asura Taktikleri kitabına korkuyla bakarken, ancak bu ikinci bakışta kemik dağları ve sınırsız kan denizinin olduğu sahne bir daha görünmedi ve Huang Xiaolong'un derin bir rahat nefes alın. Bir süre sonra kalbindeki şoku hafifçe titreyen elleriyle bastırarak Asura Taktiklerinin ilk sayfasını açtı. Bölüm 09, Asura'nın Kılıçları. Asura Tactics'in ilk sayfasını çeviren bir çift kan kırmızısı göz. Sayfadan dışarı fırlıyor gibi görünüyor. Dik duran, gergin kaslara sahip üst gövde ve beyaz saçlı bir Asura'nın insansı illüstrasyonu. İnsansı Asura illüstrasyonunu inceleyen Huang Xiaolong, cehennemde olma hissi, çılgın katliam ve sonsuz vücut denizinin çalkalandığı Huang Xiaolong'un gözleri kan kırmızısına döndü. Kafası karıştı ve acı içinde Huang Xiaolong kana susamış ortamda bilincini kaybetmeye başladı. Çılgınlık. Aniden arkasında gökyüzüne doğru kükreyen çift başlı yılan savaş ruhları belirdi, o kadar gürleyen bir kükreme ki cenneti sarstı. Gözlerindeki kan kırmızısı yavaşça solup bilinci yerine geldi. Kalbi sanki göğsünden fırlayacakmış gibi çarpıyordu. Bu sırada insansı Asura çizimi kitap sayfasından uçtu ve parlak bir parıltıyla Huang Xiaolong'un kaşlarının arasına girdi. Huang Xiaolong'un zihninde yeni bir uygulama kanunu eklendi. Asura Taktiklerinin ilk katmanı. Cehennemin kökeni. Kötülüğün başlangıcı, Asura Tactics'in savaş ki egzersiz kanununun ilk katmanını okuyan Huang Xiaolong, bunu son derece derin ve gizemli buluyor. Dövüş ruhu dünyasında. Savaş ki egzersiz kanunu cennet. Dünya, gizemli ve sarı olmak üzere 4 seviyeye kategorize edilir ve her rütbe ayrıca farklı derecelere bölünmüştür. Düşük, orta ve yüksek seviye. Asura Tactics'in uygulama hukukunun kaçıncı sırada olduğunu merak ediyor musunuz? Bir süre sonra Huang Xiaolong ikinci sayfaya döndü. İkinci sayfada Asura'nın başka bir insansı çizimi var ama bu biraz farklı. Asura'nın ikinci illüstrasyonunda, iki yana açılmış, otoriter ve katliamdan hoşlanan bir çift şeytani siyah kanat vardı. Önceki sayfadaki deneyimle aynı şekilde. İkinci sayfaya döndüğünde Huang Xiaolong'un etrafı cehennemden gelmiş gibi bir atmosferle çevriliydi. Çift başlı yılan bir kez daha arkasında belirdi ve Huang Xiaolong'u ve Asura'nın ikinci katmanını kandıran kana susamış arzuyu bastırdı. Taktikler başarıyla zihnine kazındı. 3. sayfa, 4. sayfa, 5. sayfa. Huang Xiaolong sayfaları tek tek çevirdi. Çevrilen her sayfayla birlikte zihninde Asura Taktikleri egzersiz kanununun başka bir üst katmanı ortaya çıkacak. Huang Xiaolong'un sayfa çevirme hızı yavaş olduğundan son sayfaya ulaşması 2 saatten fazla zaman aldı. Sayfa. Son bir sayfada illüstrasyon yerine gösterişli bir hat yazısı sayfayı doldurdu. Cehennemin katliam aurasıyla kuşatılmış. Asura taktiklerini alan kişi, Asura kapısını yöneten benim yandaşım olarak kabul ediliyor. Asura ortaya çıktığında baştan sona yenilmezdir. Tırnak işareti. Bu sözler Asura kapısının ilk hükümdarı Ren Wokuang tarafından geride bırakıldı. Asura ortaya çıktığında baştan sona yenilmez. Huang Xiaolong şaşkına döndü. Bu Asura kapısının ilk hükümdarı Ren Wokuang biraz fazla deli. Değil mi?
Cennet ve dünya arasında kim kendini yenilmez ilan etmeye cesaret edebilir ama bu Ren Wukong Asura taktiklerini uyguladıktan sonra yazmış. Herkese karşı yenilmez olacak mı? Basit bir kelime dizisi ama son derece kibirli ve otoriter. Bu sırada kitabın sırt kısmından bir kağıt parçası düştü. Kağıt parçası dışında koyu renkli bir halka da var. Şaşıran Huang Xiaolong, yerden iki eşyayı da aldı. Huang Xiaolong, kağıttaki açıklamadan yüzüğün Asura yüzüğü olarak adlandırıldığını ve duvarda asılı iki keskin siyah kılıcın da Asura kılıçları olarak adlandırıldığını öğrendi. Huang Xiaolong'un hayal etmediği şey şuydu. Asura yüzüğü aslında yalnızca efsanelerde var olan uzaysal bir halkaydı. Babasına göre Luoton krallığının tamamında yalnızca imparatorun bir tane var. Hatta büyük babası Huang Qide'nin bile bir tane yok. Uzaysal bir halkanın ortaya çıkması kanlı tartışmalara neden olabilir. Birkaç dakika sonra, belirtilen talimata göre kalbindeki heyecanı bastırarak parmağını deldi ve Asura'nın yüzüğüne bir damla kan damlattı. Taze damla düşerken, koyu renkli halkadan parlak bir parıltı parladı ve yüzerek Huang Xiaolong'un sol taraftaki yüzük parmağına kaydı ve ardından Huang Xiaolong'un vücudunda kayboldu. Huang Xiaolong bunu düşündüğünde yüzük parmağında beliriyor. Asura'nın içindeki geniş alanı hisseden Huang Xiaolong çok sevindi. Burası birkaç yüz metrekareden fazla ve bu Asura yüzüğüyle başkalarının fark etmesinden endişe etmeden eşyaları yanında taşımak onun için daha uygun olacak. Bundan sonra Huang Xiaolong arkasını döndü ve bir çift siyah kılıca baktı ve küçük bir sıçrayışla iki siyah kılıcı da indirdi. Kılıç gövdesi, insanların zihnine nüfuz eden ve insanları korkutan soğuk dikenli bir his uyandıran garip bir vızıltı yayıyor gibi görünüyordu. Huang Xiaolong, elindeki Asura kılıçlarını incelerken, kılıcın gövdesindeki şeytani siyah akıntının hafifçe aktığını, dolaylı olarak dehşet verici bir görüntünün bulanık bir görüntüsünü oluşturduğunu fark etti. Huang Xiaolong, Asura kılıçlarını elinde ne kadar uzun süre tutarsa, onlardan o kadar çok hoşlanıyordu. Asura kılıçları, katliam kılıçları, harika. Bundan sonra tüm düşmanlarımı katletmek için bana eşlik edeceksiniz. Huang Xiaolong kılıcın sırtını okşarken şunları söyledi. Sanki sözlerinin anlamını anlayabiliyormuş gibi kılıçlar neşeli bir uğultu çıkardı. Bunu gören Huang Xiaolong'un sevgisi daha da arttı. Daha sonra, Asura yüzüğüyle aynı yöntemi kullanarak kılıçların üzerine birkaç damla kan damlattı. Taze kan damlaları kılıçlara karışırken, biri sola, diğeri sola doğru uçarken kan kırmızısı bir ışık patladı. Huang Xiaolong'un kolunun sağında, Huang Xiaolong'un kollarında iki küçük dövmeye benzeyen Asura kılıçları ortaya çıktı. Huang Xiaolong, kağıt parçasını ve Asura taktikleri kitabını güvenli bir şekilde saklamak için Asura yüzüğüne koydu. Ve odadan çıkmaya hazırlandı. Ancak kapıya vardığında durakladı ve yeşim yatağa bakarak geri döndü. Soğuk yeşim yatağını alıp götürdü. Odadan dışarı çıkan Huang Xiaolong, hiçbir şeyi kaçırmadığını doğruladıktan sonra mağaranın etrafında bir kez tur attı ve çıkışa doğru yürüdü. Mağaranın vadide iyi bir şekilde gizlenmesi nedeniyle gelecekte mağarayı kendi uygulaması için kullanmayı planladığı için, mağara girişindeki kakma su dağıtıcı inciyi çıkarmayı planlamamıştı. Su dağıtan inciyi almamasının nedeni budur. Sadece bu mağarayı tutmanın faydaları vardır. Gölden çıkan Huang Xiaolong, yang meyvesini yüzüğünün içinde tutarak yana doğru yüzdü ve kıyafetlerini giydi.
Zhi zhi zhi. Tam o anda küçük mor maymun, yang meyvesinden ruhsal enerjiyi emmeyi bitirmişti ve neşeli bir yürüyüşle Huang Xiaolong'a doğru koşarak geldi. Huang Xiaolong, yang meyvesini emdikten sonra menekşe yutucu ruh maymununun kürkünün daha parlak hale geldiğini ve gözlerinin daha parlak hale geldiğini ancak vücut boyutunun aynı kaldığını fark etti. Küçük adam, şimdi geri dönmem gerekiyor. Seni tekrar görmeye geleceğim. Huang Xiaolong öne doğru eğildi ve küçük mor maymuna şunları söyledi. Ancak Huang Xiaolong gitmek için arkasını döndüğünde küçük mor maymun bağırdı ve bir anda Huang Xiaolong'un omzunda rahatça otururken belirdi. Huang Xiaolong bir an sersemledi ve gülerek şunları söyledi, küçük adam. Sakın bana beni eve kadar takip etmek istediğini söyleme. Küçük mor maymun beklenmedik bir şekilde ciyakladı ve küçük başını salladı. Huang Xiaolong, bu küçük mor maymunun onu eve kadar takip etmeye istekli olacağını beklemiyordu. Kısa bir düşündükten sonra gülümseyerek şöyle dedi, o halde hadi gidelim, bir oğlan ve bir maymun. Vadiden ayrıldılar. Yeşil çimenlerden ve beyaz kemik dağlarından geçerken Huang Xiaolong kendi kendine düşündü. Bütün bu insanlar Ren Wukong tarafından mı öldürüldü? Vadiden ayrılan Huang Xiaolong yoldan sapmadı ve doğrudan Huang Klan malikanesine doğru yola çıktı. Huang Klan malikanesine ulaştığında çoktan öyle olmuştu. Küçük avlusuna adım attığında, küçük avludan yeni çıkan kız kardeşi Huang Min ile karşılaştı. Abi, nereye gittin? Huang Min sordu ama bu noktaya kadar gözleri şaşkınlıkla genişlediğinde omzundaki küçük mor maymunu neşeyle ellerini çırparak neredeyse bağırırken gördü, ne tatlı küçük bir maymun. Büyük birader, onu nereden aldın? Tırnak işareti. Not. Ren Wukong yanıyor. İçin. Deliliğime izin ver. Şiddet. Biraz geç ama Huang Xiaolong'un adı. Küçük Ejderha. Bölüm 10, 1000 yıllık Leirion kalp otu. Nereden satın alayım? Kız kardeşi Huang Min'in neşeli çığlığını dinleyen Huang Xiaolong başını sallıyor ve gülümseyerek, bu menekşe yutucu ruh maymununun nadir bir ruh canavarı olduğunu, çok paranız olsa bile satın alamayacağınız bir şey olduğunu düşünüyor. Zhi zhi zhi. Küçük mor maymun, Huang Min'in kendisine küçük maymun demesini protesto etmek için tiz bir şekilde ciyakladı ve onu okşamak isteyen eli uzanan Huang Min'i korkuttu. Huang Min bir an irkildikten sonra gözlerini genişletti ve öfkeyle menekşe yutucu ruh maymununa baktı. Böylece küçük bir mor maymun ve küçük bir kızın bakış yarışı başladı. Bir süre sonra Huang Xiaolong büyük zorluklarla Huang Min'den kaçmayı başardı. Huang Min'in silüetinden ayrıldığını görünce Huang Xiaolong rahat bir nefes aldı. Odasına geri döndüğünde küçük maymunu omzundan çıkardı. Soğuk yeşim yatağını Asura yüzüğü alanından çıkardı. Üstüne bağdaş kurup oturdu ve Asura Tactics'in ilk katmanına göre pratik yapmaya başladı. Asura taktikleri egzersiz kanununu çalıştırdıktan kısa bir süre sonra, Huang Xiaolong'u içinde gizleyen cehennemin en derininden gelen hain bir soğuk ürperti. Onu Huang Xiaolong'un meridyenlerine kanalize eden çift başlı yılan dövüş ruhları tarafından sürekli olarak yutuluyor. Huang Xiaolong'un vücuduna korkunç dondurucu soğuk girdiğinde, sanki 300 metrelik bir buzulun altına gömülmüş gibi hissederek titremeden edemedi. Huang Xiaolong'un kalbi sıkıştı. Hızla zihnini şekillendirdi ve soğuk enerjiyi arıtmak için Asura taktiklerini çalıştırmaya devam etti. Bu soğuk enerji,
Huang Xiaolong'un meridyenleri içinde aşırı yavaşlıkla hareket ediyordu. Geçtiği her santimetrede Huang Xiaolong'un kanı donmak üzereydi. Dişlerini gıcırdatarak ısrar etmeye devam etti. Asura Tactics'in birinci katman egzersiz yasasını defalarca tekrarlayarak çalıştırdı. Vücudunun içindeki soğuk enerji yavaş yavaş saf savaş kisine dönüştü. Soğuk enerji başarılı bir şekilde savaş kisine dönüştüğünde Huang Xiaolong, Zhuangqi'nin egzersiz yasasıyla karşılaştırıldığında bunun yalnızca yarım saat sürdüğünü fark etti ve sonuçlar 10 kat daha iyi oldu. Bu keşif Huang Xiaolong'un hoşuna gitti. Notta söylenenler doğru gibi görünüyor. Her ne kadar Ölüler Diyarı'nın ruhsal enerjisini rafine etmek zor olsa da bir kez başarılı olunduğunda faydaları çok büyük. Asura Tactics'in omurgasında saklanan notta. Asura Tactics'i uygulamanın, onun bedenini yumuşatan yeraltı dünyasının ruhsal enerjisiyle bir bağlantı kurduğundan bahsediliyordu. O soğuk hava hiç şüphesiz cehennem dünyasının sözde manevi enerjisidir. Netherworld'i ruhsal enerjisi, cennet ve yeryüzü arasındaki üstün enerjilerden biridir. Ruhsal enerjinin kalitesi ne kadar yüksek olursa, fiziksel bedeni o kadar iyi yumuşatır. Dönüştürülmüş savaş kisi daha saf ve daha güçlüdür. Bu, egzersiz yasaları arasındaki boşluktur. Bir egzersiz yasasının rütbesi ne kadar yüksek olursa, emilen ruhsal enerjinin kalitesi de o kadar yüksek olur. Dönüştürülen savaş daha güçlü olur. Martial Spirit World'de, yüksek dereceli egzersiz kanunu uygulayanların, rakiplere kurbağalama meydan okuma yeteneğine sahip olmaları bundan kaynaklanmaktadır. Dövüş ruhu kişinin gücünü ve gelecekteki başarılarını belirler ve uygulanan egzersiz kanununun kalitesi de aynı derecede önemlidir. Zaman uçup gidiyor ve çok geçmeden bir ay geçti. Bu bir ay içinde Huang Xiaolong uygulamalarını yapmanın dışında, tek fark, Huang Peng tarafından kendisine verilen Zhuangqi'nin egzersiz kanunu yerine Asura taktiklerini ve beden dönüşümü kutsal yazısını uyguluyor olmasıdır. Egzersiz kanununu değiştirdikten sonra Huang Xiaolong'un uygulama hızı arttı. Vadiden döndükten bir ay sonra ikinci derecenin zirvesine ulaştı. Yakın zamanda üçüncü düzen savaşçısına geçiş yapabilecek. Büyüleyici karanlıkta gümüşi ay ışığı aşağı doğru akıyor. Huang Xiaolong, soğuk yeşim yatakta bağdaş kurarak oturuyordu. Yeraltı dünyasının ruhsal enerjisi, çeneleri tamamen açık olan çift başlı yılan dövüşçü ruhları tarafından yutulan boşluktan aşağı akıyordu. Huang Xiaolong'un vücudundaki savaş kisi, şiddetli dalgaların çarpması gibi şiddetli bir şekilde dönmeye devam etti. Tıpkı birinci derecenin zirvesinde ikinci düzene geçerken hissettiği gibi. Bununla birlikte, üçüncü düzen savaşçısına geçmek çok daha zordur. Direnç bariyeri daha kalındır. Ancak Huang Xiaolong sebat eder. Savaş kisi bariyere çarpmaya devam eder. Ne kadar zaman geçtiğini bilmeden üçüncü dereceden bir anda bir çatlak belirdiğinde bariyer. Üçüncü derece bariyerin gevşediğinin farkında olan Huang Xiaolong heyecanlandı ve bariyere daha agresif bir şekilde saldırmaya başladı. Sonunda Huang Xiaolong'un vücudunda bir patlama sesi yankılandığında bariyerin anlık çatlağı daha da büyüdü. Ani bir sel gibi. Savaş kisi zafer kazanmışçasına üçüncü katman meridyenlerine hücum ediyor. Üçüncü düzen. Sonunda üçüncü düzen savaşçısına ulaştık. Huang Xiaolong, kalbindeki sevinci gizleyemeden gözlerini açtı. Üçüncü dereceyi bir kez aştığınızda, dördüncü derece çok uzakta değildir.
Dördüncü düzene ilerlerse savaş becerilerini uygulamaya başlayabilir ve dördüncü düzene ulaştığında dövüş ruhları gelişecek. O zaman dövüş ruhlarında doğuştan gelen bir yetenek olacak. Huang Xiaolong içinden düşündü. 7 yaşında dövüş ruhları uyanır. Ancak uyanan dövüş ruhları henüz emekleme aşamasındadır. Yalnızca savaş kisi dördüncü düzene ulaştığında dövüş ruhları daha güçlü olmak için evrimleşecek. Ve dövüş ruhlarının sahibi dövüş ruhlarının doğuştan gelen yeteneğini kazanacaktır. Veya beceriler. Dövüşçü ruhlarının derecesi ne kadar yüksek olursa, evrimden sonraki doğuştan gelen yetenek de o kadar güçlü olacaktır. Ancak dördüncü düzen yalnızca genel bir göstergedir. Dövüşçü ruhlarının doğal sınırı nedeniyle birinci, ikinci ve üçüncü derece düşük seviyeli dövüşçü ruhları olan bazı kişiler vardır. Tesadüfi bir macera olmadan, dördüncü düzene geçmek sıkıcı bir mücadele olacaktır. Bu nedenle, düşük seviyeli dövüş ruhlarına sahip bazı kişiler, yaşamları boyunca asla doğuştan dövüşçü ruhu yeteneği kazanmamışlardır. Çünkü onlar dördüncü düzene ulaşamazlar ve dolayısıyla onların dövüşçü ruhları evrimden geçemezler. Soğuk yeşim yataktan inen Huang Xiaolong odasından çıktı. Gecenin bu saatinde hava sisli. Ay ışığı altında Huang Xiaolong'un silüeti bir anda kayboluyor ve dağın arka tarafında yeniden beliriyor. Asura taktiksi çalıştırırken gözleri kan kırmızısına döndü ve simsiyah saçları tamamen beyaza döndü. Siyah katliam aurası sürekli olarak vücudunun etrafında dönüyor. Bu fizik. Asura taktikleri Asura'nın bedeni uygulandıktan sonra elde edildi. Ancak nottaki açıklamaya göre bu yalnızca ilk aşama dönüşümüdür. Huang Xiaolong Asura taktiklerinin en yüksek seviyesine hakim olduğunda gerçek bir Asura'ya dönüşebilir. Asura'nın bedenine dönüştükten sonra, Huang Xiaolong'un ay ışığı altında hareketi yüzen kara bir buluta benziyor. Ellerini aniden sallıyor. Soğuk hava izleri içeren bir avuç içi ilerideki büyük bir ağaca doğru saldırıyor. Ağacın diğer ucundan çıkıp delip geçiyor gövde. İkinci ve üçüncü bir ağaca. Ağacın dört gövdesine bir çocuğun avuç içi izi kazınmıştı. Ağaç gövdelerindeki dört avuç içi izine bakan Huang Xiaolong, memnuniyetle başını salladı. Nether Battle Key'si ile birlikte üçüncü düzene giren Ethereal Palm'ın hasar gücü yaklaşık 4 kat arttı ve mevcut gücüyle, üçüncü düzenin sonlarında bir savaşçıyı öldürme kapasitesine sahip. Elbette, üçüncü düzene ilerledikten ve yeraltı dünyasının ruhsal aurasından gelen sertleşmeden sonra Huang Xiaolong'un fiziği daha gelişmiş ve daha güçlü hale geldi. Arka dağda beden dönüşümü kutsal yazısını çalışmak için biraz zaman harcayan Huang Xiaolong, Huang Klan malikanesine ancak gökyüzü aydınlandığında döndü. Huang Klan malikanesine döndüğünde Huang Xiaolong, Huang Peng tarafından doğu avlusu salonuna çağrıldı. "Baba, anne, beni mi arıyordun?" Doğu avlusunun salonuna giren Huang Xiaolong otururken sordu. Huang Peng ve Su Yan karmaşık ve tereddütlü görünüyorlardı. "Dün, Huang Wei birinci düzen savaşçısı konumuna yükseldi." Huang Peng sonunda ağzını açtı ve şunları söyledi. Ancak o zaman Huang Xiaolong ebeveynlerinin onu çağırmaktaki amacını anladı. Kısacası onlar hala yıl sonu klan toplantısı için endişeleniyorlar. Ancak Huang Wei, 2 aydan kısa bir sürede birinci dereceye bu kadar hızlı mı ilerledi? Mantıksal olarak konuşursak, Huang Wei'nin 10. derece dövüş ruhu olan 3 gözlü kara kaplana sahip olmasına rağmen, bu kadar kısa sürede birinci dereceye ilerlemek hala imkansız. "Babam,
1000 yıllık Leirion kalp otu sapını elde etmek için ilçenin müzayede evinde büyük miktarda para harcadı. Huang Peng konuşmaya devam etti. 1000 yıllık Leirion kalp otu. Huang Xiaolong şok oldu. Sonra alay etti. Huang Wei'nin 2 aydan kısa bir süre içinde birinci düzen savaşçısı konumuna yükselmesine şaşmamak gerek. Bunların hepsi Büyük Baba Huang Qiden'in. Huang Wei'nin muayenehanesi için 1000 yıllık Leirion kalp çimi almak için büyük miktarda para harcaması yüzündendir. 1000 yıllık Leirion kalp otunun bir sapı ucuz bir şey değil ve Büyük Baba Huang Qiden'in, Huang Wei'nin Huang Klan malikanesinin gelecekteki direği olduğunu düşündüğü ve bu nedenle tüm kaynakları ve çabayı onu kültürlemek için harcadığı yeterince açık. Aynı kişinin torunu olmasına rağmen Leirion kalp otunu göz ardı ederek Huang Xiaolong bir savaş danı bile alamamıştı.